Boşanırken çiftlerin yaptığı en önemli 3 hatadan bahsetmek istiyorum sizlere bugün. Müvekkiller maalesef bizlerle temas ettiklerinde arkada dönen inançlarını ve hikayelerini her zaman tüm saflığıyla paylaşmayabiliyorlar. Ama hikayenin içerisinde yaşarken sıklıkla gördüğümüz şey şu ki, eğer erkekse taraflardan biri çoğunlukla kadın eşi parayla cezalandırmaya çalışıyor. Burada tabii baskın taraf, ekonomik gücün yüksek olduğu taraf çoğunlukla erkek olduğu için bunu söylüyorum. Tam tersi de mümkün mü? Mümkün. Tabii kadının çok daha gelir elde ettiği bir hikayede erkeği parayla cezalandırmak istemesi de mümkün. Ama gücü, parayı elinde bulunduran tarafın yapmak istediği en önemli şey boşanma davası sürerken karşı tarafı parayla cezalandırabilmek. Peki burada ne oluyor? Dedik ki yaygın figür erkek üzerinden gidiyor ve erkek burada boşanırken diyor ki ben parayı çekersem, eşim sıkıntı çekerse o zaman aslında hikaye benim istediğim gibi yürür. Benim istediğim şekilde sonuçlanır. İşte daha kısa sürsün istiyorsam daha kısa sürer. Ya da işte daha az para vererek ben bu evliliği bitirmek istiyorsam bu cezalandırma sürecim işe yarar ve daha kısa sürede boşanırım, daha az da para veririm diye düşünüyor. Peki ne oluyor? O yola girmiş eş, özellikle de pek çok yıl, pek çok zaman düşünsenize evlilik içerisinde zorluklar, kolaylıklar, yani iyi günler, kötü günler, varsa çocuk, bütün o yaşanmışlıklardan sonra bu şekilde cezalandırdığını hisseden bir taraf hayır geri dönmüyor. Geri dönmediği gibi ya da azına tamah etmiyor. Azına tamah etmeyen kadın burada süreci daha fazla uzatmış oluyor ve aslında çoğunlukla da işte gücü elinde bulunduran, parayı elinde bulunduran erkek tarafı kazanacağını düşündüğü bu statükoyla kazanamıyor. Yani ne demişti? Ben paramı kısarsam bu boşanma süreci benim istediğim gibi yürür demişti. Ama hayır, hiç de düşündüğü gibi olmuyor. Kadın tarafına dönersek, tabii burada hep altını çizerek söylemek istiyorum ki çoğunlukla yaşadığımız hikayeler üzerinden konuşuyorum. Ben tam tersi de her daim mümkün ve yaşanılıyor. Kadın da cezalandırma taktiğini bazen çocuk üzerinden kuruyor. Ve en acı belki hikayede bu oluyor. Burada belki bilinçaltında, belki bilinç üstünde, yani etrafından duydukları, İşte bunun doğru bir statüko olduğunu söyleyen eş, dost, akrabanın hikayeleriyle, bilinçaltındaki korkularıyla diyor ki çocuğumu göstermezsem ya da daha az görürse hikaye benim istediğim gibi yürür diyor. Bakın bu da aslında birinci söylediğimiz o erkeğin statükosundan bile daha büyük bir zarar getiriyor. Neyi zararla sonuçlandırıyor? Çocuğun psikolojik dünyasının gelişmesini, çocuğun sağlıklı bir yetişkin olarak gelişebilmesini çok büyük sekte vuruyor. Ve sonucunda da şu oluyor, hikayelerin biz tabii kısa zamanlı yaşadığımız zaman örgüsündeki sıkıntılarını biliyoruz. Halbuki zaman geçtikten sonrasında o çocuklar da birer yetişkin olduklarında göremedikleri ebeveyn yüzünden kendisini göstermeyen, şahsi ilişkiden uzak tutan, sınırlayan ebeveyne güceniyorlar, dargın kalıyorlar ve kalplerinde küsüyorlar. Dolayısıyla aslında bu hikayeden de kârda çıkmak, çocuğu daha az göstererek buradan bir menfaat elde edebilmek hiçbir anlamda mümkün değil. Burada erkek eş de bunun yapıldığını fark ettiğinde çoğunlukla tam tersi daha çok biliniyor. Bununla birlikte razı geleyim, eşim ne derse onu yapayım demiyor. Diğer taraftan da aslında söylememiz gereken en önemli şey şu, belki ben hep off the record tam müvekkillerimle konuştuğum şeyleri sizinle söylüyorum ama umuyorum ki ihtiyaç olan insanlara ulaşacaktır. Burada en önemli şey şu, erkek ve yani bir baba ve çocuk ilişkisi, bunu bütün psikologlar, pedagoglar da söyler, emekle oturuyor. Şimdi siz o emekle, yaşanmışlıkla, ilişkiyle oturulacak ilişkiden, baba çocuk ilişkisinden ortak geçirilen zamanı alır ya da kısıtlarsanız o zaman baba zaten emekle oturtacağı ilişkiyi zeminlendiremiyor ve daha çok paylaşımdan uzaklaştıkça duygularından da uzaklaşmaya başlıyor. Ve bakıyorsunuz ki bir süre sonra almasın diye cezalandırdığınız babalar çocukları zaten hiç almamaya başlıyorlar, hiç görmemeye başlıyorlar. Bunun sadece hani manevi kısmı çok derin ve bence en önemli kısmı ama maddi kısımda da çocuklarını düşünmemeye başlıyorlar. Çünkü oradaki duygusal bağ kopmaya başlıyor. Ve onun için hakikaten özellikle çocukla ebeveyn ilişkisinde
kendi eşimizle olan hikaye örüntümüzü çocuğa yansıtmamaya çalışmamız belki de yapmamız gereken en önemli şey. Üçüncü çok büyük hata da boşanmada tarafların yaptığı üçüncü çok büyük hata delil elde edeceğim derken tarafların hayatlarını karartmaları. Bakın özellikle çok izliyoruz böyle boşanma davaları geçen diziler. İşte efendim ben parçalayacağım, oradan şu delilleri elde edeceğim ve efendim yatak odasına bile gireceğim, her şeyini öğreneceğim diyen böyle tiratlar izliyoruz dizilerde. Bazen müvekkiller de bunlardan çok etkilenerek geliyorlar. Orada bir durdurmaya çalışıyorum müvekkili, bir duralım diyorum. Çünkü bir ispat nasıl oluru evet biz tabii ki en iyi şekilde uygulamada yaşıyoruz ve biliyoruz. Ama peki bunun sonucu, yani dediğiniz gibi biz o andan ötesini de yaşadığımız sayısız dosya tecrübe ediyoruz. Bu ne demek? Siz hukuka aykırı bir şekilde delil elde edebilirsiniz. Çok sayıda müvekkilim geldi. Hakikaten eşlerin sosyal hayatındaki her türlü ortamını dinlediler. Her an yanındaydılar. Şimdi her an yanında olduğunuz ve güvenmediğiniz eşinizden nasıl sesler gelebileceğini siz tahmin edebiliyor musunuz? Ben akıl dışı, yani neden akıl dışı diyorum? Çünkü insan evladının kendine bu kadar eziyet etmesinin sağlıklı ve normal olduğunu düşünmüyorum. Eğer siz bir avukata danışırsanız tüm bu akıl almaz yollara başvurmadan önce işi bilen bir avukat bunu nasıl ispat edeceğinizin yollarını zaten size söyler. Ve bunu hukuk nezdinde yapabilmenin çok daha meşru, çok daha kolay, hiç zahmetsiz yolları var. Hep çok zor diyorlar, geliyorlar. Diyorum efendim ya bu benim işim yani. Zorsa bunu ben söylemeliyim değil mi? Yani zor, ben bunu ispat etmek çok zor demeliyim ben. Şimdi ben daha hiçbir şey söylemeden zor diye girip elinde kayıtlarla geliyorsa ben hakikaten üzülüyorum. Neden? Çünkü inanın ne kadar tazminat alırsak alalım o tazminat parasıyla siz o psikolojiyi geri döndüremeyeceksiniz. O duyduğunuz sesler, çünkü sadece aldatma değil bakın. Bunu yaşayan, bilen müvekkillerimden öğrendiğim, duyduğum en önemli şey siz sadece aldatıldığınızı dinlemeyeceksiniz. Yani karşı tarafta bir üçüncü kişiyle aldatıldığınızı değil, hayatınızdaki ilişkinin pek çok noktasında aldatıldığınızı duyacaksınız. Ve bunu bence hayır duymaya ihtiyacınız yok. Bizim sorunumuz orada bir evliliğin tıkandığı ve çözülmediği bir noktaysa evliliği bitirmek olmalı. Ama delil araştıracağım, gerçeği öğreneceğim derken hayatımızı karartmamalıyız. Burada Yargıtay 2. Hukuk Daire Başkanı'nın çok kıymetli bir sözü vardır. Bunlar o kadar yaşanmışlık dolu ki her biri çok böyle dolu cümleler. Eşiniz bile olsa dedi, onun bir özel hayatı var. Eşiniz bile olsa ve siz o özel hayata saygı duymak zorundasınız. Yani nedir bunun sınırı derseniz, başkanımız şöyle der, evet eşler birbirlerine telefonun şifresini vermeli. Ama verdi diye eşlerin elinde sürekli o telefonu kurcalıyor olmamalı. Siz didik o telefonu karıştırıp da burada hukuka aykırı değildir önünüze ortaya düşen bir şey yoksa, eşin özel hayatıyla ilgili bir şey öğreniyorsanız emin olun en başta kendinize çok büyük bir kazık atıyorsunuz. Çünkü emin olun aldatıldıysanız bunun öğrenmek istiyorsanız öğrenmenin çok kolay yolları var. Hukuk nezdinde var. Hatta bunu hem psikologlar hem de Yargıtay iştahatları şunu söyler, güvensizlik bir boşanma sebebidir derler. Bakın burası çok böyle sınırda bir alandır. Çok evet zorlayıcıdır biliyorum. Yani güvensizlik yaşayan bir insan aynı zamanda boşanmak da istemez çünkü. Aslında o güven arayışı, delil arayışı gerçeği öğrenip boşanmamak üzerinedir. Ama bu kadar arayışa düştüyseniz genelde de karşınıza bir şey çıkar. Çünkü etki tepkiyi doğurur. Ve sonucunda da aslında istediğinize değil tam tersi istemediğiniz şeye ulaşırsınız. Bu bakımdan deliller araştırılırken ne yollar izlenilmeli? Lütfen bir alanında uzman bir avukata danışın ve bu yolları izleyin. Delil toplayacağım derken hayatınızı karartmayın. Boşanma sürecini doğru yönetmediğimiz zaman emin olun ki kendimize ve eşimize ve tabii ki o evliliğin en kıymetli öğesi olan çocuklara çok kalıcı zararlar veriyoruz. Bu nedenle yapılması gereken tek şey bu kararı aldığınız noktada bir danışmanla çalışabilmek, deneyimlerinden faydalanabilmek ve belki de kendi dehlizimize de inebilmek, kendi hiç cevaplanmamış nefretimizle, açıklanmamış cevaplarımızla buluşmak olacak.